Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hiçbir yerde bulamayacağınız, çünkü tasarımı tamamen bana ait harika bir çantayla geldim. Yaz günlerinize şıklık katacak. Gerçekten boyuyla posuyla hem çok kullanışlı, bir o kadar da farklı ve şık bir çantayla geldik. Bu aralar her yaptığım çantayı kendime almak istiyorum. İnanın şöyle bakıyorum, diyorum ki bunu da mı kendim kullansam acaba? Yani o kadar beğendim ki çok severek ördüm. Bambaşka fikirlerle yola çıktım ve bambaşka bir çantayla karşınızdayım diyorum. Biliyorsunuz her çantayı ben sizinle beraber örüyorum ve kafamda örüm aşamasında çok şey değişebiliyor. Bu çantayı normalde sadece örnekle yapmayı düşünmüştüm. Ama sonrasında dikey daha çok hoşuma gitti. Dikey çevirdim ve dikey bir çanta yapmak istedim. Sonrasında dedim ki yok, tek başına bu örnek biraz daha patlatalım. Nasıl? Daha düz bir örnek yanına koyarak dedim ve bu şekilde çantamızı tamamladım. Bakın hiçbir aksesuar kullanmadım çantamda. Tek kullandığım aksesuarım çıt çıtım. Onun dışında hiçbir aksesuarı yok. Ben videoyu geciktirmek istemedim. O yüzden astarlamadım. Ancak siz dilerseniz normal bir astarda çalışabilirsiniz. Zaten bakın, bunlar havada olduğu için bunun altından astarınızı takabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sapı gerçekten çok güzel. Bayıldım sapına. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok pratik bu sap. İnanın bu sapa alıştıktan sonra normal spiral sapları örmek istemeyeceksiniz. Çünkü çok daha kısa sürede çok daha kolay örülebilen bir sap. Bunun da tabii ki de tüm aşamalarını çantanın videonun içinde bulabileceksiniz. Hemen ölçüleri söylemek istiyorum sizlere. Parçalar tamamlandıkça içinde ekstra detaylı ölçüleri de her seferinde veriyorum. Ama genel bir çantanın en boy ölçüsünü vermek gerekirse çantamızın eni, şöyle göstereyim, 40 santim enimiz var. Boy olarak bakın şöyle yassı hale getiriyorum. Taban dahilinde şöyle 39-40 diyebiliriz. 39,5, çünkü şuralarda 40 çıkar bu. Evet, bakın. Yani 40'a 40 diyebiliriz bu şekilde. Ama tabii ki de görseli ve görüntüsü itibariyle daha ince uzun, daha dikdörtgen bir çanta formunda duruyor. Tabii ki de bu kadarlık kısmı taban. İçine eşya koyduğunuzda, bir de tabansız boyunu hemen söyleyeyim size. Tabandan sonra ne kadarlık bir boyumuz var? 36 santimlik bir yüksekliğimiz var. Hemen sapını da bakın, dikildikten sonraki kısmını söyleyeceğim şimdi size. Esnetmeden şöyle döndürüyorum, 57 santim, ama bu sap esneyebilen bir sap, o yüzden bunu hesaplayarak yaptım. Bakın uzama payı var içine yük konduğunda. Onunla ilgili tüm detayları da videoda bulabileceksiniz. Ben çok beğendim, umarım siz de beğenmişsinizdir. Hemen ne kadar ip kullandım onu da söylemek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ben tek kat Milano raffia ile ördüm, biraz sonra örerken göreceksiniz. Milano raffia ile tam 320 gram kullandım bu çantada. Bakın oldukça büyük bir çanta, ona rağmen 320 gram ipim gitti. Siz ancak şöyle söyleyeyim, kağıt iple, makrome ile kalın rafya olmadığı sürece normal yerli rafyalarla ya da ince ithal rafyalarla istediğiniz iple örebilirsiniz. Her türlü ipe uygun bir örnektir. Ölçüleri de hep içinde verdim. O yüzden ölçülerini verdiğim için siz aynı büyüklükte istiyorsanız lütfen ilmek sayılarına değil, ölçülerine, hesaplamaları nasıl yapacağınızı hepsini veriyorum. Bakın şöyle buradaki çukurdan buradaki tümseye 20 santimlik bir örneğimiz var burada arada. Yine şöyle tuttuğumuzda bakın 11 santimde yanlarımız var. Buna göre zaten içinde de, tekrar söylüyorum, örüm aşamasında çok daha detaylı bir şekilde bulabileceksiniz. Lafı uzatmadan hemen örmeye başlamak istiyorum. Ama küçük bir hatırlatmayla. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak ve zil butonunu da aktif hale getirerek bundan sonra ördüğüm çantalarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ben video paylaştıkça size bildirim olarak gelecektir. Daha yepyeni, çok daha güzel tasarımlarla karşınızda olmaya devam edeceğim inşallah diyorum. Haydi hemen başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Bakın bu çantamda Milano raffia kullanıyorum.
Şöyle göstereyim. Benimkisi büyük bir bobin ama dilerseniz küçüklerden de alabilirsiniz. Tabii ki de bu çantayı illaki Milano Raffia ile yapmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz şekilde, dilediğiniz iple de yapabilirsiniz. Sadece çok kalın bir ip olmamasına dikkat edin. Yani mesela makromelerin çok kalınları var. Onları kullanmamaya tercih edin. Ya da rafya kullanacaksanız rafyanın çok kalınlarını tercih etmemeye çalışın. Onun dışında normal güzel İtal rafyalardan ya da güzel yumuşak yerli rafyalardan ya da kağıt ipten ya da dediğim gibi pamuk makrame, polyester makrame hepsine uygundur. Hepsiyle istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben bakın bu şekilde hazırladım. Hemen şimdi size öncesinde ölçüsünü söyleyeceğim ki siz de ona göre başlangıç zincirinizi ona göre ayarlayacaksınız. Bakın şimdi. Benimkisi 11 örnekten oluşuyor. Yani şu dalgaları sayarsak şekilde 11 taneden oluşuyor. Şimdi hemen size kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Ben Milano Raffia kullandığım için ütü yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Milano Raffia ütüye uygun bir ip değil. Her ne kadar sürekli ütülenebilir, ütüleyin deseler de ben tavsiye etmiyorum. Çünkü Milano Raffia viskon dediğimiz yani naylon bir iptir. Naylon ip olduğu için ütüyü bastığınız takdirde eğer hani böyle çok düşük ısıda üzerine bez koyup böyle hafiften gezdirebilirsiniz ama fazla bastığınız anda hop çekecektir örgünüz. Küçülecektir örgünüz. Buna dikkat edin lütfen. Öyle eğer ki zaten bezsiz falan basarsanız yapışma ihtimali var. Buna çok dikkat edin. Şimdi şöyle güzelce açtırdığımda şöyle hemen göstermek istiyorum size de. Bakın şöyle 80 santime karşılık geliyor benim örgüm. Hani bunu baştan şimdi söyleyeyim size. Ne kadar şöyle boy olarak da hemen söyleyeyim tekrardan. Şöyle boyunu ölçtüğümüzde de evet 20 santime karşılık geliyor. Yani tepesinden bakın şuradaki çukurunu ölçtüğümüzde de 20 santime karşılık geliyor. Bu örgümüz. Bu çantamızın önünü oluşturuyor biliyorsunuz. Ön ortasını oluşturuyor. Şimdi ben 11 tane kullandım. Bu 11 tane örneğimiz. Bunun 5 tanesi önde, 5 tanesi arkada, bir tanesi de ise taban kısmına denk gelecek. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi kaç zincirle başladım? Her bir bölüm, bakın şöyle göstereyim. Şurayla şurası arası. Her bir bölüm 19 gözden oluşuyor. Yani siz örneğinizi yaparken ne yapacaksınız? 19'un katları şeklinde gideceksiniz. Ben 19 çarpı 11 yaptığım için ne oldu? 10 tane olsa 190, 190 oldu. 209. 209 zincirle başlayacağım. Şimdi 209 zincir çekeceğim. Bir de başlangıç için artı 4 zincir çekeceğim. O yüzden tekrar söylüyorum. Siz dilerseniz benim kadar zincirinizi çekin. Baktınız siz 10 tanede mi ulaştınız? O zaman orada bırakırsınız. Ya da 9 tanede mi ulaştınız? Orada bırakırsınız. Ama baştan zincirinizi çok çekmenizde fayda var diyorum. Tekrardan söylüyorum. Toplamda 80 santim olacak şekilde örüyoruz. Lütfen ısrarla söylüyorum. Santim ölçülerini baz alın. Santim bizim için önemli. Yani şöyle yaptığımızda ikiye katladığımda 40 santim oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Dediğim gibi kaç zincir çekiyorum? Toplam dediğim gibi öncelikle 209 artı 4 zincirle başlıyoruz. Başlayalım hemen. Şöyle bakın yine her zamanki gibi tuttum. İpimi şöyle tutuyorum. Bir tane çekiyorum, bırakmıyorum. Bir tane daha çekiyorum. Ve artık bırakıyorum. Bu benim ilk zincirim olmuş oluyor. 2, 3, 4, 5, 6. Çok uzun çekmiyorum bakın. 7, 8, 9. Ne kadar? Hani böyle ilmek tepelerimiz ne kadar olsa aynı o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. 209 zincir çekiyorum. Artı 4'ünü sonra birlikte tekrardan çekeriz.
Bakın bu benim en son 209. zincirim. Bunun için yükseklik için bir 4 zincir daha çekiyorum. 4 tane çektim. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Bu en son noktaya geliyorum. Bakın zincirin neresinden giriyorum? Arkasından giriyorum. Arkadan giriyorum ki altı düzgün olsun. 2 2 çıkartıyoruz şimdi burada. 2 2. İpimi doladım. Pardon, 2 kere dolayacağım. Aynı noktaya girdim. 2 2 2. Geldim, ipimi tekrar doladım. Aynı noktaya girdim. 2 2 2. Tekrar ipimi doladım 2 kere. Aynı noktaya girdim. Şimdi bu 5 tane olması gerekiyor. Sayalım. Şu ilkini de sayacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane olmuş oldu. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Bakın tam dibindeki, yani en son 5 taneyi yaptığımızın tam dibindeki ilmeğe giriyorum. Ve buraya da bir trabzanımı yapıyorum. Yaptım. Şimdi ilk trabzan, şimdi arada 9 tane trabzanımız olacak. Bunlardan birincisi ve sonuncusu şu beşlilere yapışık olacak. Diğerlerinin aralarında bir boşluk bırakıyorum. Şimdi bakın bunu bitişik yaptım. 2 kere doladım. Bir boşluk bırakıyorum yanındakine. Geldim. 2 2 2. İpimi 2 kere doladım. Yine bakın bir boşluk bırakıyorum. Geçtim yanındakine. 2 2 2. 3 seferde çıkartıyorum. Üçlü trabzan yapmış oluyorum. İpi 2 kere doladım. Bir boşluk bıraktım. Geldim. 2 2 2. Kaç tane oldu? Bakın ilkiyle beraber 4 tane oldu. Kaç tane olacak? 9 tane olacak. Yine bir boşluk bıraktım. 2 pardon, 2 kere dolamayı unutmuşum. 2 2 2. Uzun uzun olması gerekiyor bacaklarımızın, bu şekilde. Yine doladım, bir boşluk bıraktım. Geldim buraya. 2 2 2. Yine 2 kere doladım. Tekrar bir sayalım. 6 tane oldu. Aralarda boşluk bırakmayı unutmuyoruz. 2 kere doladım. Bir tane atladım yanındakine. Bakın ne oldu, tekrar sayalım. Şu birinci. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonuncuyu yapıyoruz. Bir boşluk bıraktım. Geldim yanındakine. Evet. Şimdi trabzanlarımızı bitirdik. Aynı buradaki gibi. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Bu sefer boşluk bırakmıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Ve aynı deliğin içine şimdi 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum. İkinciyi yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum. Üçüncü. Aynı yere tekrar. Dördüncü. Ve son olarak beşinciyi yapıyorum. Bakın bu şekilde aynı deliğin içine ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Şimdi ipimi tekrar 2 tane doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum ve bu boşluğun içine de 5 tane yapıyorum. Şallarda çok gördüğümüz bir model. Uzun zamandır çantasını yapmak istiyordum. Bugüne nasipmiş diyelim. Bakalım şimdi aynı deliğin içinde kaç tane oldu? Evet, 5 tane oldu. Ne oldu? Şimdi sayalım. Bakın tekrar göstereyim. Karıştırmayalım burayı. Bu deliğin içinde 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Şöyle
Aynı deliğin içinde 5 tane. Şimdi geldik yine aynı deliğin içinde 5 tane. Şimdi devam ediyorum. 9 trabzanlı bölüme geldik. 9 trabzanımı yaparken ne yapıyordum? Hemen yanındakinden başlıyordum. Bakın burada ilmek kaçırmayın. Hemen dibinden. Dibi burada. Çünkü şimdi şöyle bir durum oluyor. Yanındaki ilmeğin içine 5 tane girince o ilmek büyüyünce yanındaki ilmeği küçültüyor. O yüzden onu kaçırabilirsiniz. Ona çok dikkat edin. O yanındaki ilmeği girdim. 2 kere doladım. Şimdi bir boşluk bırakıyorum yanındakine. Artık aralara boşluk koyacağız. Tekrar 2 kere doladım. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Doladım. Kaç tane yapıyoruz bu şekilde? Unutmayın 9 tane. Aralarda 9 tane trabzanımız var. Sayalım şimdi tekrardan. Şu birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş daha. Bu 7. Bu 8. Ve son olarak bu da 9. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle dalga dalga gidecek örneğimiz. Şimdi 2 kere doladım. Hemen yanındakine giriyorum. Ve buraya tam 5 tane yine trabzanımı yapıyorum. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Burada dikkat edeceğiniz püf noktası, bir aynı deliğe battığımız beşliler var. Bakın kaç tane oldu? 4 tane oldu. Bir de aradaki 9 tane trabzanımız var. Şimdi bakın yine aynı şekilde. Burası çok fazla büyüdüğü için yandaki küçülüyor. Ona dikkat edin. Onu atlamayın sakın. Bu sefer zinciriniz yetmez. Şimdi geldik bu boşluğa. Bunun içine de 5 tane. Beş tane birine, 5 tane yanındakine. Bakın görüyorsunuz aynı boşluğun içine 4 tane oldu. Bu da 5. Şimdi geldik yanındakine, normal trabzanıma geçeceğim. Bakın tekrar söylüyorum. Bu delik öyle bir büyüdü ki bunun yanındakini görmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Evet, yanındaki ilmeği buldum sonunda ve oraya trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Bir boşluk bırakıyorum yanındakine. Şimdi bakın şurada şu detayı tekrardan göstermek istiyorum. Ola ki ilmeğiniz sizin de küçülüyor ve
girmekte zorlanıyorsanız hemen dilerseniz işaretleyiciyle batacağımız yerleri gösterelim. Evet. Hani demiştim ya, ilmekler küçülüyor sonra bozuluyor diye. Bakın, bir yanındaki ilmeği taktığım yer, bu 5 taneyi trabzanı yapacağımız yer. Bir yanındaki ilmeği taktığım yer, bu da 5 taneyi yapacağımız yer. Bir yanına taktığım burası ise ne için? O normal 9 tane yapacak olduğumuz trabzanın ilk başlangıcı. Bunu yapınca bu küçülüp yok oluyor ya. Bakın, yok olmasın, batacağım yer belli olsun diye gösterdim size. Yani kafanız karışmasın, nereye battığımı görün istedim. O yüzden taktım. Şimdi 2 kere doladım. 5 tane yapacağım buraya. Şimdi çıkartabiliriz artık bunu. Şimdi ipimi 2 kere doladım. Sıradaki ilmekteyim. Şimdi bu ilmeğin içine de 5 tane yapacağım. Bunu da çıkartabiliriz. Şimdi nereye giriyorum? Yanındaki ilmeğe giriyorum. Yani son işaretleyiciyi taktığım yer. Şimdi 9 tanenin ilkini bu şekilde yapmış oldum. İlmeğim kaçmasın diye yaptım bunu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın. Böyle gideceğiz. Buralar dalgalı olduğu için demek istediğim buydu. Zincir sayınız fazla olsa da şöyle dalgalandığında örnek ister istemez boy olarak kısalıyor. Bakın, görüyorsunuz. Şimdilik bu kadar ilerlemiş olduk. Şimdi artık ben sıra sonuna kadar geleyim. Evet, bakın 9 tane 3 6 9 tane yaptım. En son zincirin içine artık ne yapıyorum? Yine 5 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Kaç oldu? 4 tane olmuş. Evet. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum arkaya. Geldim. Şimdi ilk trabzanın gövdesinden giriyorum ve buraya bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın gövdesinden girip sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu sıramız tamamen böyle. Her bir trabzandan sık iğne yaparak ilerliyoruz. Tüm sırayı bu şekilde dolaşacağız. Bakın, devam ediyorum. Hiç ayırt etmeksizin tüm trabzanlara sık iğne. Hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde dümdüz
sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, sonuna yaklaştık ve sonuncuyu da yaptım. Şimdi artık yine örneğimizi kurmaya başlayacağımız için 2, 3, 4 zincirle başlıyoruz. Şimdi döndürdüm. Artık şu yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerine batarak devam edeceğiz. İlk sık iğne tepesinden giriyorum. Pardon, 2 kere dolayacağız yine. İki kere doluyorum. Üç oldu. 4 oldu. Ve 5 oldu. Bakın ilkiyle beraber 5 tane olmuş oldu. Şimdi ipimi 2 kere doluyordum. Araya ne yapıyorduk? 9 tane trabzan yapacaktık. İlkini hemen bakın devamındaki birinciden yapıyoruz. Buradan sonrakileri ne yapıyorduk? Bir boşluk bırakıyorduk. Bunu geçtim. Bakın bunu atlıyorum yanındakine. 2 kere doladım, atladım yanındakine. İki kere doladım, atladım yanındakine. Atladım yanındakine. Doladım. Bakın atladım yanındakine. Atladım yanındakine. Atladım. Bakın bunu atladım yanındakine. Şimdi bir sayalım dilerseniz. Şu beşliği ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kere doladım. Bir tane atladım. Evet, 9'uncuyu da yaptım. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Şimdi buraya kaç tane yapıyorduk? 5 tane. Doladım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Ve beşinciyi yaptım. İpimi 2 kere doladım. Hemen yanındakine giriyorum. Yine 5 tane de bunun içine. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yaptım. Şimdi ipimi doladım. Hemen yanındakine yine trabzanımı yaparak başlıyorum. Doladım. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Yine 9 tane trabzanımı yapacağım araya. Aralarında bir boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Bakın bunu atlıyorum yanındakine. Atlıyorum yanındakine. Atlıyorum yanındakine. Atlıyorum yanındakine. Kaç oldu sayalım. Şu birinci, 3, 6, 7. Atladım yanındakine. 8.'yi yaptım. Atladım yanındakine. 9.'yu yaptım. Şimdi doladım. Hemen yanındakine yine
beşliği yapmaya başlıyorum. Aynı gözün içine 5 tane yapıyoruz. Dört ve 5. Şimdi doladım. Hemen yanına yine 5 tane. Gerçekten çok akıcı ve çok güzel ilerleyen bir örnek. Şimdi sayalım. Kaç tane oldu? 4 tane oldu. Ve 5 tane. İpimi doladım. Hemen yanındakinden yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir boşluk bıraktığım yanındaki. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Yan yana beşli tepelerde, onun dışında 9 tane de araya koyuyoruz. Bakın şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Gerçekten bakın kendini belli etmeye başladı örneğimiz. Çok güzel görünmüyor mu? Ben bayıldım. Hemen bu sırayı tamamlıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Tekrardan sık iğne geliyoruz. Tekrardan bu şekilde gidiyoruz. Tekrardan sık iğne. Her şey aynı. İstediğim yüksekliğe gelene kadar bu şekilde gideceğim. Evet, şimdi geldik artık, biliyorsunuz şöyle orta parçamızı yapmıştık, hazırlamıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bunu oturtacağımız kısmı yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle bir dikdörtgen taban hazırlıyoruz. Ne kadar? 60 zincirle başlıyorum. Ama ben size her zamanki gibi ne yapacağım? Santimini vereceğim. Bakın. Burada önemli olan, hep söylüyorum, göbek sık iğne uzunluğunuzdur. Bakın şu göbekteki sık iğnenizin uzunluğu. Geliyorum. Şöyle diğer tarafından. Şu göbekteki ilk sıra sık iğnenizin uzunluğu ne kadar olması gerekiyor? Ne kadar olmuş? 29 santim. Başlangıcım 29 santim olmuş. Eğer şöyle ilk sıraları da sayacak olursak, şöyle ilk sıranın bitimine. Evet, 29. 29 göbeğimiz. 29 santim göbeğimiz. 60 zincirle başladım. 29 santim göbeğim var. Toplamda ne kadarlık bir taban örüyorum bu çanta için? Şöyle bakın, 35,5 santimlik bir tabanım var. Hemen enime bakıyorum. Enim 7 santim. Peki ben bu 7 santimi neye göre aldım? Şuna dikkat edin. Şuradaki bakın şunun bir tanesi tabana gelecek dedik ya. Bakın görüyorsunuz, bir tanesi 7 santim. Yani siz de şu dalganızın tam şu ortadan, bakın şöyle tuttuğunuzda diğer ortaya geldiğinizde kaç santimse tabanınızın enini orada bırakmanız gerekiyor. 7 santim olduğu için ben 7 santimde bıraktım. Şimdi bakın, bir tarafını ördüm. Bu çantamızın iki tarafını bu şekilde öreceğiz. Orta kısma ne gelecek? Örnek gelecek. Şimdi bunu yaparken ben ne yaptım? Bakın, işaretledim. Örneğimi ortaya yatırdım güzelce. Ortayı ona göre boş bıraktım ve hesapladığımda sağdan ve soldan, bakın şöyle hemen şurada işaretledim, göstereyim size. Bakın, işaretleyiciyi taktığımdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, köşede tam 18'e denk geliyor. Bakın buradan 18, köşedeki ilmeğimle beraber. Aynı şekilde buradan da 18 tane olmuş olacak. Ortada ne kadar boş bıraktığımı da söyleyeyim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36.
36 ilmeği de ortada boş bırakıyorum ki buraya bu gelsin. Yalnız boş bırakırken şuna çok dikkat edin. Ölçerken şurada önemli bir noktamız var. Bakın bunu buraya dikecek olduğumuzda baz alacağımız yer neresi? Şu çukur. Yani bu dalgalar nereye gelecek? Bu örgünün üzerine gelecek. Şu çukur noktayı baz alıyorum. Ona göre ölçümümü yapıyorum. Burada ne kadar, hani bir taneyi ayırdıktan sonra ne kadar denk geliyor? Diyelim ki 35 mi? O zaman yüksekliği 35. 37 mi denk geldi? O zaman yükseklik 37. Yani şuradaki 5 tane örneğiniz kaç santime karşılık geliyorsa, bakın şöyle 5 tane kaç taneye karşılık geldi? O zaman çantamızın şuradaki örgü kısmını da o kadar örüyoruz. Şimdi ben bir tarafını ördüm. Diğer tarafına birlikte başlayacağız. Ne yaptım? Burayı sadece ikili trabzan, bakın ikili trabzan ve bir sıra sık iğne. İkili trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde ördüm. Şimdi buradan 18'i saymıştım. Örgünün neresinden başlıyoruz? Bakın yüzünden. Tabanımın yüzü böyle bu şekilde size bakacak. Bakın tersi burası. Tersini kullanmıyoruz. Yüzünden. Hemen buradan sayıyorum. Bakın tam köşe burası. Köşeden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Girdim. Bakın tam hizasına denk geliyor. Görüyorsunuz. 18'den girdim ve şimdi başlıyoruz. Evet. 18.'ye bakın 18. ilmeğe tığımı taktım ve alttan ilmeğimi çekiyorum. İlk başlangıç için bakın 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındaki ilmeğe giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arada ipimi de içinden yürütüyorum. Tekrar söylüyorum. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben bunu kullandım diye, bu ipi kullandım diye siz bu iple örmek zorunda değilsiniz. Bakın bu şekilde. Çok fazla uzatmıyorum dikkat ettiyseniz trabzanlarımı. Böyle formunun çok bozulmasını istemiyorum. Böyle düzgün. İkili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Köşelerde herhangi bir arttırmamız yok. Aynen örmeye devam edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Yine tasarımı bana ait hiçbir yerde bulamayacağınız bir çanta. Bakın hiçbir şey yapmadım, görüyorsunuz. Herhangi bir arttırma yapmadım. Aynen devam ediyorum. Bakın burada tabanımın bitiş köşesi. İpimi bu şekilde arkaya geçirmiştim. Bunun da üstünden örerek devam edeceğim. Böylece bu ipimi de gizlemiş olacağım. İşaretleyicimin olduğu yere kadar örüp hemen geliyorum. Evet, geldim. Bakın işaretleyicimin olduğu yere, buraya da yaptım. Artık bununla işim yok. Çıkartabilirim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk trabzanın tepesinden itibaren şimdi bir sıra boyunca her trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu yapmamdaki amaç ne? Trabzanlarımın hep yüzünden örülmesini istiyorum. Çünkü böylelikle daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Bakın bu şekilde. Yine hiçbir değişiklik yok. Sıranın sonuna kadar gideceğiz.
Hemen örüp geliyorum. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Bakın 1 2 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi 3. zincirin tepesine giriyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi artık dönüyorum. Bakın zincir çekmiyorum burada. Tekrardan dönüyorum. Geldim. İlk sık iğnenin içine girdim ve bu şekilde bir sık iğne yaptım. Sonra geldim. Şu ikinci lobundan girdim ve tekrardan bir, bakın bu şekilde sık iğne yaptım. Böylelikle bir trabzan elde etmiş olduk kenarda. Sonrasında hemen yanından devam ediyorum. Bu şekilde trabzanlarımı yapmaya. İşte bu kadar kolay. Çok çabuk ilerliyor zaten. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleceğim. Bir zincir çekeceğim, döneceğim, sık iğnelerimi yapacağım. Yine geleceğim sıranın başına. Aynen bu şekilde başlayacağım, trabzanlarımı yapacağım. Ne zaman? Tekrar söylüyorum. Buradaki 5 dalgamın yüksekliğine gelene kadar yapacağım, geleceğim. Ondan sonra artık çok kolay bir kısma, yani dikişme aşamasına geçeceğiz. Bu orta parçayı bu yan parçalarla birleştireceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tekrardan. Bakın şu şekilde bu yan parçamız da olacak. Burası da bu şekilde. Bakın ortası boş. İki kenarı bu şekilde direklerimiz çıkacak ve tam orta kısmına da örneğimiz gelmiş olacak. Bu şekilde şöyle gösterecek olursam. Hemen iki kenarı bu şekilde bitirip dikiş aşamasıyla devam edelim. Sonrasında ne yapacağız? Sap aşamasına geçeceğiz. Sapımızı da yaptık mı artık çantamız hazır. Evet, şimdi bakın bitirdim. Şöyle iğneledim size daha rahat bir şekilde gösterebilmek adına. Ne yaptık? Kaç sıra ördük? Hemen bir bakalım. Trabzanları sayıyorum sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yani bu ne demek? Ön tarafta hatırlarsanız 5 tane dalgamız vardı. Bakın şu aralığımız. Her birine 5 tane denk gelmiş oldu benimkisinde. Siz dediğim gibi kendiniz ölçerek ayarlayabilirsiniz. Ağzını trabzan kısmındayken bitirdim. Düz kısımda bitmesi açısından. Bu şekilde bakın artık örnek kısmımızı da ortasına ne yaptım? Bu şekilde iğneledim. Bir tane örneği alt kısma bıraktık. Bakın bu şekilde. Kalan 5 öne 5 arkaya yerleştirmelerini yaptım. Şu şekilde de saplarını yaptım. Şimdi sapların nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Neye göre iğneledim? Hemen onu anlatacağım ve sonra sap yapımına geçeceğiz birlikte. Şimdi bakın. Burada başlangıçta ilk olarak ne yaptım? Tabanı hallettim. O 5 bu tarafa bıraktım. 5 bu tarafa bıraktım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın çukurları, şuradaki şu çukurları tam sıfırdan, yani birinci trabzandan iğneledim doğrudan. Bakın burası. Buraya ise tümsek denk geliyor, görüyorsunuz. Burayı ise hemen şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3, bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzandan iğneledim. Burayı dördüncü trabzandan. Şimdi buradaki halkalarda hep çukurlar vardı. O yüzden bunları hep sıfırdan iğnelerini taktım. Yani birinci trabzandan. Buradakileri de hep dördüncü trabzandan iğneledim. Bakın 5 trabzan bıraktım. İğneledim 5. Şu arada 5 trabzan. Ama buradan saydığımızda 1, 2, 3, dördüncü trabzana iğnelerimi taktım. İki tarafı da aynı şekilde iğneledim. Şimdi buradan sonra işimiz kolay, dikerek birleştireceğiz. Sap olarak bakın şöyle bir sap tercih ettim. Ben bu sapı çok seviyorum. Yani baktığınız zaman kendinden bir böyle burgu gibi bir görüntüsü var ve çok çabuk ilerliyor. Yani bir sık iğne bir zincirle ilerliyoruz bu sapta. O yüzden de çok çabuk örülüyor. Hem o diğer sık iğneyle yapılan
kadar güzel ve hatta daha da böyle farklı bir desen oluşturduğu için belki de daha da güzel duruyor. Ama onun çok daha az emeğiyle bu sapı hazırlayabiliyorsunuz. Bakın hiç içine bir şey koymadım. Yumuşak olsun istiyorum. Çünkü çantam yumuşak zaten. O yüzden sapım da yumuşak olsun diye herhangi bir şey koymadım. Şimdi bakın şöyle gösteriyorum. Diktiğimizde şahane olacak. Bütün çerçeveyi bu şekilde dikeceğiz. Bitireceğiz. Ondan sonra çantamı ters çevireceğim. Çantamı ters çevirdikten sonra da tabanla şu hattı, şuradaki hattı, çünkü ortada tabanımız şu anda. Bakın şöyle göstereyim. Videonun altında zor oluyor ama bakın şu an şöyle tabanımız içinde boşta kaldı. Bu boşta kalan tabanı da en son tutturacağız birlikte. Onu da unutmayalım. Ama ilk olarak kenarlarını birleştireceğiz. Hemen dilerseniz sapımızı yapmaya başlayalım. Sapı nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereceğim sizlere. Evet, şimdi dikmek için birazcık pay bırakıyorum. Sonradan ekstradan ip tutmak zorunda kalmayalım. Tığımı tuttum. Bakın bir tane çektim, bırakmadım. Bir tane daha çektim, bıraktım. Bu benim ilk sık iğnem olmuş. Pardon, ilk zincirim olmuş oluyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. Dönüyorum. Hemen arka loblardan girmeye başlıyorum. Yani ne olacak? 7 tane bizim burada sık iğnemiz olacak bu durumda. 7 tane sık iğne. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Dört. Beş. Altı. Ve sonuncusu 7.'yi de yaptım. Hemen şu alt kısmını şimdi sıkıştırdım. Şimdi 7 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne yapıyorum bu aşamada. Burası bizim dikecek olduğumuz yer. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. 7 tane sık iğneyi şimdi git gel git gel tam 6 sıra olacak şekilde öreceğim. Altıncı ve 7. sık iğne. Bakın yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesinden başlıyorum tekrardan. Şimdi ben hemen 6 sıra olacak şekilde örüp geliyorum. 6 sırayı ördükten sonra şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve hemen buradaki bakın ilk sık iğnemizin tepesine geliyorum. Ses içinde kusura bakmayın. Ağaç motoruyla bir şeyler yapıyorlar dışarıda. Evet. Buraya hemen bir sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Artık kurmaya başlıyoruz. Bir boşluk bırakıyorum yanındakine. Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım yanındakine. Şimdi bir zincir çektim. Geldim buradaki bakın 3 zincir çekmiştik onun üzerine. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane daha sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Ve artık buradaki zincir boşluklarına girmeye başlıyorum. Bakın artık trabzan tepelerine değil, pardon, sık iğne tepelerine değil, sık iğneler arasında yaptığımız zincir boşluklarına giriyoruz. Bir zincir çektim. Bakın sıradaki zincir boşluğumuza, sık iğnenin hemen yanındaki zincir boşluğuna giriyorum.
Bir zincir çektim. Yine bakın sık iğnelerin arasındaki boşluğa bir zincir çektim. Yine sık iğnelerin arasındaki zincir boşluğunu. Bir zincir çektim. Yine aradaki boşluğa. Bu şekilde hep aralara batıyoruz. Hep zincir boşluklarına bakın, artık daha rahat. Bir zincir çekerek gittiğimiz için sapımız hem daha esnek, böyle daha çabuk oluyor. Hem de battığımız yer kolay olduğu için, boşluğa battığımız için daha hızlı örüyoruz. Bir de normalde bakın şu anda kaç kere batmamız gerekecekti. Ama aralara bir zincir çektiğim için çok daha kısa sürede dolaşmış oluyorum bu şekilde. Evet. Bakın görüyorsunuz, artık oluşmaya başladı. Ne yapıyorum? Bir zincir giriyorum zincir boşluğuna. Aradaki boşluğa bakın. Bir sık iğne burada, bir sık iğne burada, arasındaki boşluk. Şimdi esneterek boyu, bakın şöyle göstereyim. İğneler takılı olduğu için masa örtüsüne takılıyor. Şöyle esnettiğimizdeki boyu 70 santim olana kadar örüyoruz bu şekilde. Daha sonra dilerseniz ben 70 santim örüp geleyim. Ondan sonra bitiş kısmında ne yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Şimdi istediğim yüksekliğe kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Sırada yine sık iğne yapar gibi geliyorum buraya. Ama buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında buraya tekrardan bir zincir çekiyorum. Bakın tam bu noktaya dönüyorum. Geliyorum artık buraya. Bakın ilk boşluktan başlıyorum. Bir, yanındaki sık iğnenin tepesi. 2, diğer boşluk. 3, yine sık iğnenin tepesi. 4, yine boşluk. 5, yanındaki sık iğnenin tepesi. 6 ve yine boşluğa girdim. 7. Başlangıçta hatırlarsanız 7 tane ile başlamıştık. Yine 7 tane ile devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Hemen döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve geldik 7. Yine bir zincir çektim, dönüyorum. 1, 2. Bu şekilde nasıl başlangıçta 6 sıra ördüysek yine 6 sıra örüp geliyorum. Evet, bu şekilde 6 tane, bakın 6 sıra sık iğnemi yaptım ve bitirdim. Şimdi artık saplarımı çıkartıyorum. Şu an ilk önce saplar değil, en son sapları yapacağız. O yüzden şöyle göstermek için takmıştım sizlere. Saplarımızı çıkartalım ve artık dikmeye başlayalım. Dikme aşamasına geçelim. Sapları aldım kenara. Şöyle başlayacağım, bakın. Şu şekilde başlayacağım buradan itibaren. Hemen iğnemi alıyorum ve başlıyoruz. Evet, başlayalım dilerseniz. Hemen birinci iğneyi çıkarttım. Oradan başlayacağımız için. Evet, iğnemi taktım. Şimdi ne demiştik? Burası sıfırdan olan kısım. Yani birinci ilk trabzandan doğrudan batacak olduğumuz kısım. Çünkü burada
birleştirdiğim, yani iğne taktığım yerler, bakın çukurdaki yerler. Şimdi tümsekleri de nereden yapacağız? Tümsekleri de biraz önce söylediğim gibi 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın olduğu yerden. Yani en tümsek kısmı şuradaki 4. trabzanın hizasına gelmiş olacak. Bu şekilde ayarlayıp dikeceğiz. Şimdi başlayalım. Buradaki şöyle ilkinden giriyorum. Yine buradaki ilk tepe noktası, bakın şu görmüş olduğunuz kısım. Buradaki delik çok büyük olduğu için hemen şöyle bir önündeki yerden başlıyorum. Şimdi bir sonraki delikten geçiyorum. Burada şunu yapabilirsiniz. Şurayı ayarladık. Şimdi burayı da ayarladık. Şöyle gerdirin güzelce. Yerinizi bir belirleyin. Nerede olması gerekiyor. Hemen şuraya ne yapıyorum? Bir iğne takıyorum. Hizamı kaçırmamak için, hem de daha rahat dikebilmek için. Evet, şu şekilde bakın buraya iğnemi taktım. Evet. Şimdi burayı daha sonra sıkıştırırken şu ipi koparmadım, dikkat ettiyseniz, onu en son sıkıştırmak için orada kullanacağım. Şimdi şöyle koydum. Bakın neresi denk gelirse. Burada yaptığımız işlem şu. Giriyorum. Bakın alttan. Hep şu ilmeklerden. Bakın görüyorsunuz. İlmek tepesinden giriyorum. Bir sonraki ilmek tepesinden alta geçiyorum. Yine bir sonrakinden geliyorum. Bunu dilerseniz ilmek kaydırmayla da yapabilirsiniz siz. Ben dikerek yapmayı tercih ettim. Bakın şu şekilde aynı. Nasıl sık iğne yaparken, biraz daha yaklaşayım dilerseniz. Nasıl sık iğneyi yaparken V'lere batıyorsak, burada da aynı şekilde V'lere batıyoruz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bakın hemen bir sonraki ilmek tepesi. Görüyorsunuz V şeklinde. Batarken de olabildiğince trabzanların gövdelerine, daha sonra o sık iğne boşluklarını oralara denk getirmeye çalışırsak daha iyi olur. Yani çok boşluklara batmamaya çalışalım burada. Altında battığımız yer mutlaka bir trabzana ya da sık iğneye denk gelsin. Evet, bakın bu şekilde girdim. Şimdi bir sonrakinden aşağıya. Şimdi iğnemi taktığım yere geldim. Çıkarttım iğnemi. Aşağıdan geldim. Şimdi bir sonraki ilmekten, bakın tekrar söylüyorum, şu şekilde V olacak şekilde. Ne yapıyorum girerken? Alttaki trabzanın göbeğinden giriyorum ki daha sağlam olsun. Tekrar söylüyorum, ilmek kaydırmayla da yapabilirsiniz. Evet. Bakın tam iğnemin olduğu yere elimle şöyle bastırıyorum, tutuyorum hizamı belirleyebilmek için.
her ilmekten girmeye çalışıyorum ki düzgün dursun. Şu an çok yaklaştığım için arada kameraya çarpıyorum. Evet, şimdi buradaki iğnemizi çıkartalım artık. Evet, bakın. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane bitti, görüyorsunuz. Hemen buradaki şu trabzandan önceki hemen sık iğneden giriyorum. Tam buraya denk geliyor. Şu orta çukurumuzu tam oraya denk getiriyoruz. Yine diğerinden devam ediyoruz. Bakın. Anlaşıldı diye düşünüyorum. İnşallah öyle olmuştur. Şimdi burayı da bir sıkıştıralım dilerseniz. Hem orayı da göstermiş olayım. Şu iğnemi şimdilik şuradan çıkartayım. Çünkü bu böyle devam edecek aynı şekilde. Gerdireceğiz, yerini belirleyeceğiz, iğneleyeceğiz, dikeceğiz, bitireceğiz. Şurayı da halledelim. Şöyle birazcık kaldıralım. Evet. Bakın, aynı yere şöyle boşluktan geliyorum. Aynı yerden tekrardan geçiyorum. Aynı yere tekrardan çıkıyorum. Tekrardan geldim. Tekrardan çıktım. Bakın bu şekilde ağız kısmını güzelce bir sabitlemiş oluyoruz. Hemen şu yan tarafındaki sık iğneye geliyorum. Yani sık iğne değil, bu da yan tarafta yaptığımız zincir. Buraya geliyorum. Şimdi burayı da bununla şöyle bir birleştiriyorum. Şöyle bir bütün bir görüntü olsun diye. Tekrardan aynı yere geliyorum ve artık burada sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra buradaki trabzanlarımın arasından geçirdim ipimi. Fazlasını da kestim. Bakın böylelikle çok düzgün bir ağız hattı oluşturmuş olduk. Şöyle şurayı göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz, son derece düzgün bir şekilde burayı birleştirmiş olduk. Gayet güzel görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın tam gergin, tam düzgün, örnek kendini belli ediyor. Şimdi bu şekilde gösterdiğim şekilde bakın tekrar çukur noktası ilk ilmekten, şuradaki tümsek noktası ise buradaki dördüncüye 1, 2, 3, 4 bakın dördüncüye gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde düzgünce gerdiriyorum, iğneliyorum, ona göre dikiyorum. Bu şekilde dikelim. Şu taban kısmına kadar gelelim. Taban kısmını da ayrıyetten göstereceğim. Ondan sonra diğer kısımlarını aynen burada gösterdiğim gibi artık dikip geleceğiz. Hiçbir zorluğu yok gerçekten. Elinizi ya kucağınıza aldığınızda çok daha seri bir şekilde dikişini tamamlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir çanta geliyor. Ben de heyecanlıyım. Hemen tabana kadar dikip geliyorum. Evet, şimdi söylediğim yere kadar geldim. Bakın köşeye kadar geldim. Tam şuradaki bu kısmı buraya denk getirdim. Şimdi buradan sonra yine aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Bakın tam ortadaki trabzanı 9 taneydi ya.
ortasındakine aldım. Tam çantamın tabanının orta noktasına bakın iğneledim bu şekilde. Ve aynı diğer taraflarda olduğu gibi her bir ilmekten geçerek ilerliyorum. Görüyorsunuz şöyle. Tepedeki V'ler. Evet, bakın tam ortadan çıktık. Şimdi iğnemi çıkartıyorum. Geldim artık. Ortanın bir öncesindeyim bakın. Burada da trabzanın bir öncesindeyim. Tam trabzandan girdim. Tam orta noktadan girdim. Bakın bir sonrakinden de çıkıyorum. Yani bu şekilde ne yapıyoruz? Her bir ilmeğe bata bata yolumuza devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bakın işaretlediğim yere kadar geleceğim. Buradan sonra da yoluma aynen devam edeceğim. Görüyorsunuz bunlar diplerde, çünkü çukur noktalarımız olduğu için buralar diplerde, yani birinci şuradaki ilk trabzandan, buralar ise ne dedik, şuradaki dördüncü trabzana kadar getiriyoruz buraları da. Böylelikle bu tarafı da diktik mi artık çantamızın tamamen bitirmiş oluyoruz. Bakın ben bir tarafını diktim, diğer tarafını bitirdim. Şöyle göstereyim size. Bu tarafı tamamen bitti. Şimdi saplarımızı nereye takacağız? Bakın çantanızın ağzı ilk etapta böyle durabilir. Yani bunlar normal. Çünkü daha ağız kısmını çevirmedik. Bir tur ağız kısmını çevireceğiz ki şöyle güzelce çantamızın ağzı toparlansın. Her tarafı eşit bir şekilde, düzgün bir şekilde dursun. Hani o konuda içiniz rahat olsun. Şimdi sapları nereye dikeceğiz? Hemen bu aşamadayken onu da sizlere göstermek istiyorum. Saplarımızı nasıl dikeceğiz? Bakın şu şekilde dikme yerleri bırakmıştık zaten. Dikme ipini de bırakmıştık. Şimdi alacağız bu sapı. Bakın böyle üstten dikmiyorum. Ne yapıyorum? Alttan. İçinden yerleştiriyorum. Tam nereye? Örneğimin bakın başladığı yere. Bu şekilde. Tam bu noktaya geleceğim. Şimdi buradan başlayacağım. Böyle burayı tutturacağım. Sonrasında da en son şu ağız kısmıyla şuradaki kısmı birleştireceğim. Yani şöyle tam buraya denk gelmiş olacak. Aynı şekilde döndüreceğim, getireceğim. Bu ucunu da yine buradaki son örneğin olduğu kısım bakın. Yani şurası, şurası saptaki buraya denk gelecek. Şöyle. Bu şekilde saplarımızı yerleştirmiş olacağız. Şimdi dikerken o kısmı göstereceğim. Dilerseniz hemen bir tanesini de dikeyim. Diğer hepsi aynı olacak zaten. O şekilde göstermiş olayım size de. İğnemizi çıkartalım. Ben ona devam ederim daha sonra da. Evet. Ne dedik? Şöyle aldım. Bakın. Tam burayı ağız ağzına denk getirdim. Şuradaki örnek, ilk örnek tam olarak bunun ağzına denk geldi. Şöyle çevirdim. Kayma yaşamak istemiyorsanız dilerseniz şöyle güzelce bir burayı iğneleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kayma olmasın diye. Çevirdim. Bakın. Şimdi şuradan ilk boşluktan giriyorum. Bakın buradaki nereden çıkacağım? Şimdi şu sık iğne ile trabzanın arasından çıktım. Kaydım yana, bir sonrakinden, buradaki bir sonraki ilmekten çıkıyorum.
Şöyle. Buradan da bir sonraki ilmekten. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Buradaki bir sonraki ilmekten yine buradaki bir sonraki ilmekten. Bakın bir sonraki boşluk burası. Şimdi burada üstten görüntü olmasını istemediğim için ne yapıyorum? Bakın şöyle altından geçiyorum. Şuranın altından geçiyorum. Tekrardan buradan aşağıya iniyorum ve sıradaki bakın ilmekten giriyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmekten geçiyorum. Nereden çıktım? Aradan. Hemen bir aradan geçiyorum. Bakın altında bırakıyorum bu atmanın. Böylelikle gözükmesini istemiyorum çünkü. Hemen çıkıyorum. Bir sonraki görüyorsunuz. Bu şekilde yani çantamızın önce altını sonra yanlarını işte istediğiniz belli noktalarından ne yapıyorsunuz? Tutturuyorsunuz bu sayede. Mutlaka bunu gizli yapmaya çalışın. Benim şu anda bu ipim aslında hiç gizlemesem de görünmez ama daha kalın ipler kullanıyorsunuzdur, başka ipler kullanıyorsunuzdur. O zaman daha dikkatli olmanız gerekiyor diyebilirim. Şöyle dibinden devam ediyorum. Biraz da yan tarafını tutturuyorum şimdi. Yani dolaşıyoruz. Şöyle pır etraf dolaşacağız. Ortasını tutturmamıza gerek yok. Sadece buradan başladım. Buradan yukarı çıkacağım. Buradan burayı tutturacağım. Sonra tekrardan bu kısmını aşağıya doğru ineceğim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani normal dikeceğiz. Başka yaptığımız bir şey yok. Artık şurayı dikmesini bitiriyorum. Bunun dikmesini bitiriyorum. Geriye ne kalıyor? Geriye sadece çıt çıtımız kalıyor. Şimdi burada çıt çıt da tamamen size kalmış. Siz dilerseniz ki ben bunu artık hiç her yere örgü olsun. Örgü çıt çıt takmak istiyorum derseniz örgü çıt çıt aparat hazırlayacağız. Ama derseniz ki yok ya deri olsun ben bunun içine bir deri koymak istiyorum derseniz o zaman da buraya deri aparat koyabilirsiniz. Normal hatırlarsanız şu sapı yapmaya başlamıştık ya. İşte bunu yapacağız. 7 sık iğne yapmıştık, 6 sıra yapmıştık. Tam böyle bir kareye yakın bir formatta olmuştu. Yine aynısını yapabiliriz. 7 sıra da yapabilirsiniz. 7'ye 7 ya da yine aynı bu şekilde 7'ye 6. 7 sık iğne 6 sıra. Bunları da kare parçalarınızda hazırlayın. Şimdi artık bana her şeyi anlattım. Her detayını anlattım. Bana ne kaldı? Hepsini toparlamak, hepsini bitirmek kaldı. Şimdi ben tüm dikme aşamalarını bitiriyorum. Askılarını takıyorum. Size neyi göstereceğim? Taban kısmının nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Diktikten sonra ne dedim? Çantayı ters çevireceğiz. Dilerseniz şu anda şu aşamadayken bir çevireyim göstereyim. Onu da göstereyim. Artık bir daha gösterecek bir şey kalmasın. Finalde bitmiş haliyle buluşalım. Evet bakın şimdi çantayı çevirdim. Görüyorsunuz değil mi? Tam bunun şu kısımda ortada bir hattımız var. Yani ne hattı bu? 2 tane yelpazenin tam birleştiği yer. Bakın burada da aynı şekilde 2 yelpazenin birleştiği yer. Tam oraya bunu bu şekilde ne yapacağız? Birleştireceğiz. Yani dikerek şurayı birleştireceğiz. Aynı şekilde dikerek burayı birleştireceğiz. Her ilmekten gireceğim. Aynı diğerleri nasıl dikiyorsam aynı şekilde. Buradan gireceğim buraya, buradan gireceğim. Bu şekilde tabanı da tutturalım. Bakın bu böyle boşta kalmasın. Burayı da tutturalım. Bu bize ne sağladı biliyor musunuz? Aynı zamanda tabanımızın daha tok olmasını sağladı. Çünkü şurada 2 kat olması en azından şu orta kısmında tabanımızın daha kalın olmasını sağlıyor. Evet şimdi şurayı göstermek için yapmıştım ama diğerlerini dikmeden ne yapalım? Bir ağız kısmını dolaşalım. Artık bakın tüm dikim aşamaları bitti. Yani çantamızın şu dalga kısımlarını dikme işlemini bitirdik. Şimdi gelelim artık ağız kısmını toparlamaya. Ben bunun için tabii ki de siz dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben ters sık iğne yapacağım ki ağız kısmı hem daha böyle tok dursun hem de güzelce toparlansın diye. Şöyle hemen çantamı bakın alıyorum. Şu yan taraftan başlıyorum. Girdim tepesine.
İpimi geçirdim. Hemen bir tane şöyle sıkıştırıyorum. Uzattım biraz. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine girdim. Bakın. Çektim. Evet. İpini uzattım. Bakın. Hemen uzattım. Ne yapıyorum? Bir tane atlıyorum. Her seferinde. Uzatıyorum. Şu yanındakini atlıyorum. Onun yanındakine giriyorum. Uzattım. Bir atladım yanındakine. Şimdi bu kısımda zaten sıkıntı yok. İlmeklerimiz var biliyorsunuz. O yüzden burayı yapmak çok kolay. Şöyle örnek kısma gelelim hemen. Evet. Şimdi bu bir taneyi atladık. Şu ikisinin birleştiği yere, bakın şuraya, şu araya. Şimdi bir tane yapıyorum buraya. Geldim. Şuradaki, bakın trabzanın içine girdim. Yaptım bir tane. Geldim. Aynı trabzanın içine bir tane daha yaptım. Geçtim. Diğer şuradaki boşluğa. Geldim. Buraya yaptım bir tane. Uzattım. Girdim trabzanın içine. Uzattım. Girdim trabzanın içine. Çok uzatmıyorum bakın. Uzattım. Geldim. Bakın yine buradaki deliğin içine. Girdim yine trabzana. Girdim trabzana. Burada kendiniz şunun da kararını verin. Yani baktınız ki ben bunu yapınca fazla olacak. O zaman azaltın. Eğer ki az oldu, çoğaltın. Hani bunu kendiniz de kendi örgünüzün ayarına göre yapabilirsiniz. Şimdi ağız kısmının birazcık toparlanmasını istiyorsunuz mesela. Şimdi şuraya baktım. Benim mesela burası çok geldi bana. Ne yapıyorum? Hemen giriyorum geriye. Şuradan itibaren tekrardan yapalım. Ne yapmıştık? Şuraya girmiştik ya. Buraya girdikten sonra buraya bir tane yaptım. Bir dahakine bakın tekrar aynı şuradaki yelpazenin başladığı yere giriyorum. Bir tane gövdeye girdim. Yine yelpazenin başladığı yere girdim. Araya girdim. Yine yelpazenin başladığı yere girdim. Araya girdim. Yine yelpazenin başladığı yere girdim. Bakın böylece ne oldu? Ağız kısmı daha güzel toparlanmış oldu. Şimdi girdim boşluğa. Bakın yelpazeyi yaptığım yer delik görüyorsunuz. Bakın şu yelpazeyi yaptığım yer. Buraya giriyorum. Girdim. Ters sık iğne. Bir yelpazenin başladığı yere bir trabzanın göbeğine. Bir yelpazenin girdiği yere. Bakın hiç kesmedim. Şimdi karşı şu tarafa da nasıl geçtiğimi göstereyim. Bir tane göbeğe. Yine ne yapıyorum? Tam burada bakın. Şu yelpazenin başladığı yere araya giriyorum. Bir tane bakın. Şimdi burasını dikmiştik hatırlarsanız. Bir tane gövdesinin olduğu yere. Yine bir tane en sona. Yelpazenin bittiği yere. Şimdi devam ediyorum artık tekrardan. Birer tane atlayarak. Bakın birer ilmek atlıyorum. Çok fazla uzatmayın bu tarafta. Bakın görüyorsunuz. Ne oldu?
ağzı daha düz bir şekle gelmiş oldu. Esneme de yok, kasma da yok. Bakın tekrar söylüyorum. Biraz daha toparlasın istiyorsanız ilmeklerinizi bu kadar uzatmazsınız. Ama yani ben şu anda çok da kasma yapmasını istemiyorum. Bu benim için iyi. Zaten sonra çıt çıtla birbirine bu şekilde bunlar birleşecekler, bağlanacaklar. Aynen böyle devam ediyorsunuz. Arka yüzünü de aynı şekilde yapıyorsunuz. Ne dedik? Bir yelpazenin başladığı yere bir trabzanın bakın tam ortasına bu şekilde ters sık iğnelerimizi yapalım. Komple ağzını dolaşalım. Dediğim gibi artık sapıydı, çıt çıtıydı. Hepsini dikip hazırlayıp geliyorum. Evet, finaldeyiz. Ya böyle var ya, her yaptığım çantayı artık bu aralar kendime ayırmak istiyorum. O kadar güzel oldu ki bayıldım. İnanın bayıldım. Çok güzel. Gerçekten hem çok farklı hem boyuyla pasuyla, yani gerçekten o kadar kullanışlı bir çanta oldu ki yani inanamayacaksınız. Bakar mısınız sapının güzelliği? Şöyle çıt çıt kullandım. Görüyorsunuz. Bakın. Demiştim size, hatırlarsanız hemen diktim. Bakın buraya parçalarımızı, üzerine de çıt çıtlarını sıkıştırdım ve bu şekilde mıknatısımızı hazırladık. Sapıyla, boyuyla, posuyla, her şeyiyle şahane, son derece kullanışlı bir çanta oldu. Tekrar söylüyorum, astarlamak tamamen isteğe bağlıdır. Kullanım ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi kararsız kaldım. Çünkü içi de çok güzel, dışı da çok güzel. Taban zaten biliyorsunuz 2 kat olduğu için herhangi bir şekilde tabandan eşyalarınızın çıkma durumu söz konusu değil. Severek ördüm ve sonuç gerçekten değdi diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım bu güzel çantayı benimle buraya kadar sabırla izleyip örmüşsünüzdür diyorum. Sonrasında da gelecek olan yeni tasarımlarımdan faydalanmak istiyorsanız, kaçırmamak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zil butonuna basın ki bundan sonra yayınladığım tüm çantaların videoları da sizlere ulaşabilsin. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.